sevgili Pembe, hoş geldin. Hoş buldum. Çok özür dileyerek hemen şöyle küçük bir ayarlama yapıyorum. Elbette efendim. Ay Teşekkür boşluktan ederim. çıkmasına son 8-9 dakika kaldı. Halledeceğiz. Tamam mıyız hocam? İyi midir? İyiyiz, şahaneyiz, musmutluyuz, çok güzeliz. Gökyüzü çok hareketli tabii ki Pembeciğim biliyorsun ama biz bunların içerisinden iyi ve pozitif şeyler bularak aslında takipçilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslında ben Mayıs ayındaki gökyüzü hareketlerini çok seviyorum. Sevdim. Nedeni şu. Yani birincisi Akrep Dolunayı, sonunda da Yay Dolunayı. Birisi Antares hattındaki bu özellikle çok kıymetli bir hat. Aygol yeni ayı, evet, yani Aygol aslında gökyüzünde en çok yanlış da bilinen sabit yıldızlardan bir tanesi. Tehlikeli midir? Elbette ki tehlikeli. Fakat iyi kullanılırsa çok büyük bir cesaret de demek. Fakat boğa yayın ayı çok çok fazla konuşuldu. Yazdık, çizdik, ettik. Ben istiyorum ki Yay Dolunay'ını konuşalım. Çünkü ben de bir Satürn yayı insanıyım. Tam da böyle Satürn'ümün üzerinde gerçekleşecek bu dolunay. Hani hak, hukuk, adalet dediğimiz o temaların işliyor olması benim için çok kıymetli. Ama ben istedim ki biz ne öğreniyorduk derslerde? Sabiyanları öğreniyorduk ve onun üzerinden yorum yapıyorduk. Ben istedim ki sen bugün bize Sabiyanlarıyla anlat Yay Dolunay'ını. Tabii ki hocam memnuniyetle. Öncelikle ben de izninizle sizin anneler gününüzü ve içinde besleme, büyütme, koruma enerjisi taşıyan bütün herkesin anneler gününü kutluyorum. Çok Kutluyoruz. iletiyorum. Şöyle Dolunay 9 derecede gerçekleşiyor. Bir tarafta Aldebaran, bir tarafta Antares. Böyle şaşalı güzel bir dolunay geliyor. Sabian sembollerinde bir derece sonrasına bakıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla Güneş 9 derecede Sabian'da şunu görüyoruz. Düşen bir uçak. Hı hı. Şimdi burada çok önemli bir metafor var aslında. Çünkü sistemde bir arıza oluştuğunda, pilot kontrolü kaybettiğinde ya da artık yapı sürdürülemez hale geldiğinde bir uçak düşer. Dolayısıyla dolunaylarda da güneş sebepler, ay ise sonuçları gösterir. Şimdi nasıl bir sebep görüyoruz? Burada artık hizmet etmeyen, miladını doldurmuş ve arıza vermeye başlayan bir sistemden bahsediyoruz. Ay tarafına gidelim. Ay tarafına baktığımızda da ayın Sabian sembolü altın saçlı bir fırsat tanrıçası. Şimdi burada aslında çok daha böyle bereketten bahseden, aynı zamanda saçlar, tanrıça bir dişil enerjiden bahseden bir yapı görüyoruz. Dolayısıyla diyor ki sen sana hizmet etmeyen, artık arıza veren ama sen onu görmüyorsun, arıza veriyor. Sen bırakmıyorsun, ben o uçağı düşüreceğim. Uçak düştükten sonra sana çok güzel bir sistem kurduracağım. Ve bu sistem daha bereketli, belki senin için daha şanslı olacak diyor. Yani sen yönünü değiştirdiğinde, sana hizmet etmeyen sistemi bıraktığında, kontrol takıntısından çıktığında sana yeni kapılar açacak diyor. Ve diğer taraftan şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Antares'li bir dolunaydan bahsediyoruz ve bir savaş enerjisi var. Ama ayın Sabian sembolünde bir dişil enerji de var. Yani burada körü körüne bir savaştan bahsetmiyoruz. Burada sezgilerini de dinlemekten bahsediyoruz. Biraz akışa güvenmekten de bahsediyoruz. Ve günün sonunda tema bizi şuraya getiriyor. Hayat seni düşürmüyor. Sadece yanlış yoldan çıkmanı sağlıyor. Ve günün sonu daha güzel kapılar açıyor. Ay yerleşimlere göre 4. evde, Güneş 10. evde. Şimdi 10. evde sürdürülemeyen bir sistem var. Bu nedir? Otoriteyle olan ilişkilerimiz. Otoriteler kimlerdir? Ebeveynlerimiz olabilir, eşimiz olabilir, aynı zamanda patronumuz olabilir. Yani kimi otorite olarak görüyorsanız. Onunla bizim sürdüremediğimiz bir sistem var artık ve bunu fark etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan kariyerimiz olabilir. Bizim toplum önündeki kimliğimiz, statümüz olabilir. Nedir bu? İşte evli olmak bir statüdür. Boşanmış olmak bir statüdür. Yani bunların hepsini dahil edebilirsiniz. Çünkü haritalar biliyorsunuz tek bir şeyi anlatmıyor. Siz hayat akışınıza göre alıyorsunuzdur mesajları diye düşünüyorum. Yine ilginç bir şey var. Yani özellikle tabii ki bu 2002 yılında 4 Aralık'ta 7.34 civarında 11 derecede bir yayda güneş tutulması yaşamışız tatlım. 142 nolu Saros ailesine ait. Aslında iki orb gibi var ama burayı da bir tetikleyecek. O yüzden bu tarihlerde mesela ne yaşadıkları insanların da çok önemli olacak. Çok öncesinde de var ama o 5 derece olduğu için onu almak çok doğru olmayacaktır. Ve yine bu Saros döngüleri de elbette bize birçok şeyi anlatacak bu 31 Ağustos'ta gerçekleşecek yay dolunayı ile ilgili ama
Şurada 2020 tarihlerinde özellikle baktığımız zaman biraz ben tutulmaların üzerinden gittim. Bir ay tutulması 15 derecede gerçekleşmiş 2020'de. Bu da aslında buraya bir atıfta bulunuyor ama bence biraz önce dediğim tarihle şu 2021 özellikle 4 Aralık burası önemli. Ben isterim ki 1 dakika 54 saniye sürmüş özellikle burası. Yani 1,5 yıl etkili bir aslında güneş tutulmasıymış, solar tutulmasıymış. 142 ve 152 Saros no'ları da çok önemli. O tarihlerde ne yaşanmış birçok şey yani aslında birçok şey bizi o temalara götürecek. Daha önce ne zaman yaşanmış bu Saros döngüleri diye baktığımda da dediğim gibi 2002 ve 2020'de özellikle bu tutulmalar çok belirleyiciymiş ama 1998 ve 2016'da aynı Saros ailesinden Terazi ve Başak aksında bir tutulma gerçekleşmiş 142 Saros'un. Buralar çok atıfta bulunmaz ama şu 2002 ve 2022 yılları 2002 ve 2020 yılları aslında bir nevi önemli oluyor olacak. Diğerleri biraz derece olarak düşük. Bu 2021 yılı da çok önemli. Bir düşünsünler bakalım kişiler, dostlar da ne yaşamışlar o tarihlerde. Biraz oraların kapanma evresi. Mesela o tarihte mirasta hakkınız yenmiştir. İşte bir nafaka ödüyordur eşiniz. Kesmiştir, hakkınızı alamamışsınızdır. Bir şeyler olmuştur muhtemelen yay doğumla ile ilgili. Ya da işte ne bileyim üniversiteden kaydınızla ilgili bir problem yaşamışsınızdır. Notla ilgili ya da mezuniyetle ilgili bunların bir hakkının teslim zamanı aslında. Buralarda güzel çalışacak. Ben evet Mayıs ayı çok gergin ama ben Mayıs'taki adalet vurgusunu çok sevdim ya. Çok Vallahi. şükür, inşallah daim olsun diyelim. Amin, amin. Peki Pembecim yani bize tavsiyen neler olurdu bu dolunayla ilgili? Senin tavsiyelerini de dinlemek isteriz. Ben çok tavsiye veremiyorum hep global konuşmaktan. Bari sen ver tavsiye. Estağfurullah canım hocam. Sizin öğretmeniniz ışığında. Yani şöyle hocam, öncelikle adım adım gitmek isterim izninizle. Tabii Tek ki. tek gezegenler üzerinden konuşalım ve bize ne diyorlar, neye dikkat etmemiz gerekiyor, tek tek ele alalım. Şimdi Antares'li bir dolunay dedik. 31 Mayıs'ta saat 11.44'te gerçekleşecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Antares adından da anlaşılacağı üzere anti-Ares, yani orada bir savaş teması var. Şimdi buradaki savaş körü körüne bir savaş da olabilir. Senin stratejik bir cesaretle gösterdiğin bir mücadele de olabilir. Bir değerin uğruna, inancın uğruna savaşman da olabilir. Bu tamamen bizim irademizle alakalı. Ama bu kraliyet yıldızları, Antares bir kraliyet yıldızıdır. Şey sevmez. Yani etik olmanı bekler. Sen eğer doğru şeyler uğruna savaşıyorsan evet bunun mükafatı olacaktır. Ama senin savaştığın şey etik değilse o zaman işte onun tersinmesi de yani sana tokadı da ağır olur. Yani kraliyet hızları çok büyük başarı verebilir. Evet bu bir gerçek ama işte onu yerle yeksan etmesi de bir o kadar büyüktür. Bunu atlamamamız gerekiyor. Yani biz neye dikkat edecekmişiz dolayısıyla arkadaşlar? Etik davranışlar çok kıymetli. Her zaman olduğu gibi ama şu an daha da kıymetli. Çünkü zaten bunu görünür kılıyor. Sen ne Evet. kadar etik davranıyorsun, ne kadar ahlaklısın, hukuki anlamda adaletle alakalı senin tarafın ne? Aynı zamanda hocamın da dediği gibi şimdi burada yay temasında bir dolunaydan bahsediyoruz. Akademik konularda bir mücadeleniz varsa eğitimle alakalı ya da hayat felsefenizle ilgili bir savaşınız varsa burada konular aydınlanacak. Bazı sonuçlanmalar olacak ya da dolunay ışığıyla aydınlanan konularla ilgili yine gündemler ortaya dökülecek. Dolayısıyla biz burada ne kadar etik, dürüst savaş verirsek, çünkü karşıda bir Aldebaran var, dürüst savaş diyor. İşte onun da bize mükafatı o kadar büyük olacak. Yine konular bize Aralık ayından da geliyor olacak. Çünkü Aralık'ta da bir yay yeni ayı yaşamıştık. Orada hangi konular başladı, nasıl bir farkındalık oluşmuştu, neler fark etmiştiniz? Şimdi orada filizlenen, filize atılan şeyler şimdi büyüdü ve Dolunay'la beraber daha görünür hale geldi. Onların sonuçlarını yaşayacağız Aralık ayında gerçekleşen, fark ettiğiniz ya da başlayan konular. Şimdi Dolunay yerleşimi 4-10 aksında dedik. Dördüncü ev nedir? Aile, kökler, atalar, aidiyet duygusu, evimiz, aynı zamanda aynı evde yaşadığımız insanlar. Şimdi dolayısıyla bir savaş teması var dedik ve buradan geliyor. Yani biz aile olmak için de mücadele edebiliriz.
aile içerisinde yıllardır çözülemeyen duygularla, meselelerle ilgili konularda ya da atalardan gelen bazı yüklerle ilgili fark edişler de yaşayabiliriz. Fakat ayın olduğu yerde duygusal çalkantılar da vardır. Şimdi Antares de var, bir mücadele de var. Dolayısıyla bastırılmış duygular da açığa çıkacak. Yani burada o ailede yıkıcı bir enerji de kullanılabilir ya da genel anlamda. Biz yıkıcı enerji tarafında mı olacağız? Yani o aileyi parçalamayı mı seçeceğiz? Yoksa nesillerden taşınan bir yarayı şifalandırmayı mı seçeceğiz? Bakın bu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü Plüton retroda bir işe dönüş getirdi. Akrep dolunayı 1 Mayıs'taki bazı şeyleri görünür kıldı bizim yüzleşmemiz için. O da bir fark ediş getirdi. Yay dolunayı da aslında bunun devamını getiriyor. Ama bizim tarafımız önemli. Yani haritalar vaatleri sunar ama bizim irademiz her şeydir. Onu da özellikle eklemek istiyorum. Bir de bu ay Lilith'e giden bir ay. Lilith de bizim gölge taraflarımızı anlatıyor. Kabul etmediğimiz taraflarımız, karanlıkta bıraktığımız duygularımızı ifade ediyor aslında ve dolayısıyla burada artık yüzleşilmesi gereken şeyleri ertelemememiz gerektiğini de ifade ediyorlar birlikte. Kesinlikle. Ya sıradan bir dolunay olmamasının sebebi bir taraftan da biz özellikle 9 derecelerde yaşadığımız o tutulma zamanında hep böyle karmik ve darmik olaylara şahitlik ettik aslında. Ve Antares sabit yıldızının olması burada biraz hem bireysel de, yani hani bunu sadece ülkelerin savaşı olarak düşünmeyin. Bireysel de hepimizin mücadele ettiği ve savaş dilinin çok keskin olduğu, ideolojilerimizin, çünkü Jüpiter'de bir anda çalıştığı zaman fanatik eylemlerin çok fazla olduğunu, kontrolsüz ego ve sert çıkışları. Herkes ben haklıyım savaşını büyütebilir ki keza şu dikkatini çekmiştir. Sen de artık çok muhteşem bir astrologsun. Özellikle maalesef ki son zamanlarda tüm dünya çapında liderler, bireyler, kişiler, komşular, arkadaşlar, herkese çok ciddi ben haklıyım, beni haklı görün falan böyle edası olmaya başladı. Bu da şimdi yay dolunayıyla beraber biraz daha böyle abartılı bir duruma geçecektir. Ama hukuk, medya, özellikle akademik konular, din, uluslararası ilişkiler, göçler, işte küresel düzenle de ilgili bir sistem. Dolunayın Antares etkisiyle çalışması ise birazcık şunu da verebilir. Perde arkasında öfkelenmenin, yani öfkeleniyoruz ya o perde arkasından, onu bir türlü atamıyoruz, kusamıyoruz ya. Artık böyle hani onların patladığı bir noktada olabilir. O yüzden bir ay içselde biraz daha böyle dilin kemiği yoktur diyerek dikkat edelim. Çünkü hala Venüs deklinasyon dışı, üstüne bir de Merkür deklinasyon dışına doğru gidecek. Ve Satürn Venüs karesi karşılıyor bizi. Zaten Merkür Neptün karesi de aynı şekilde aktifti. Bu dolayısıyla dengede durmanın çok zor olduğunu bize gösteriyor. Yani özellikle canım kadınlar, size uyarımdır bu. Bu dönem çok kontrolsüz estetikler, onlardan memnun olmama, işte böyle hani bir umutla gidip ama hayal kırıklığıyla dönme temaları çok çalışabilir. O yüzden hani biraz daha bireysel haritanıza göre danışmanlık alarak bu ritimleri belirlerseniz çok daha keyifli olacaktır sizin için. Çünkü aslında bir yandan biriyle rekabet etmeye çalışırken yanlış işlemlere maruz kalabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum Pembişkom. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. Evet, ne kadar güzel söylediniz. Biriyle rekabet etmeye çalışırken yanlış işlemler. Tam olarak öyle hocam. Gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Yay abartı, Venüs deklinasyon dışı, yani abartıya kaçacak çok fazla eylemi ortaya dökebilecek gezegen yerleşimleri var. Özellikle yine maddi konularda, dediğiniz gibi estetikle alakalı konularda, imajla ilgili konularda da dikkat etmek, aslında her konuda belki de bu dolunayda abartıya kaçmamak önemli olabilir herhalde hocam. Çünkü neden biliyor musun? Antares'in hep derslerde de anlatıyorduk ya. Kibirle yükselenin sert düşüşü dediğimiz bir sabit yıldız. Dolayısıyla hani e,
Yani kibir herkeste olabilir. Ben bunu yadırgamam. Çünkü biz insanoğlu olarak aydınlık ve karanlık taraflarımız var. Muhakkak bir yerde kibir yapıyor olabiliriz. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle hani biz kibirsiziz demiyoruz ama bununla birlikte alenen insanları kırdıysan, incilttiysen, itibar suikasti yaptıysan, ismini zedelediysen, hakkında bilindik bilinmedik söylemlerde bulunduysan, işte Antares de diyor ki kibirle yükselenin sert düşüşü, yani bir gün senin de ortaya kirli çamaşırların çıkabilir. Bu yüzden bu dolunaydaki bence en büyük sınavımız şu olacak: öfkeyi yönetmek ve fanatizme düşmemek olacak. Çünkü hakikatle egoyu eğer ayırırsak, biz zaten hani Jüpiter neydi? Yazılı olmayan ahlak kurallarıydı. Satürn de yazılı olan ahlak kurallarıydı. Bu yüzden hepimize tabii ki iyi gelir. Ama buna dikkat etmiyorsak hani maalesef kibrin çok gölgesine düştüğümüz ve sistemin bize şunu yapacağı bir dolunay. Ya sen bunca zaman kibirle ve egoyla birilerini ezerek geldin buralara. Hadi bakalım ben seni bir alaşağı edeyim de bakalım ne olacak. Yani Nirvana'ya çıktığı gibi aslında yere de çakılabilir. Burayı iyi yönetmek gerekiyor. İyi yönetemezsek maalesef ki işte o hazin sonu yaşayacak olacaklardır, öyle düşünüyorum. Bir de hocam şimdi burada dediniz ya, işte kimin mesela ne söyledi. Bir tarafta Aldebaran var. Yani dürüstlük de Evet. çok kıymetli. Yani olur olmaz böyle kimin hakkında ne söylediğimde de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü işte günün sonunda konuşacak olan burada bir adalet teması, bir etik ahlaki yine kurallara uyma teması söz konusu. Ne kadar dürüst olduğumuzun da çok kıymetli olduğu bir dolunay. Ağzımızdan çıkanlara, kime ne söylediğimize, kimin hakkında ne söylediğimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Evet, kesinlikle. Ya zaten hani sen yayının başında şey dedin ya Pembeciğim. Antares aynı zamanda bir savaş yıldızıdır dedin ya. Şimdi biz savaşı şey zannediyoruz. Hani topla tüfekli ülkeler birbirine girecek zannediyoruz. Hayır, yani bireyselde verdiğimiz o savaş, o mücadele de var. Ama bazen bazı savaşlar, bize bireysel savaşlar şunu anlatır. Kontrol edilemeyen güç önce sahibini yakar. Ne güzel söylediniz. Evet. O Bunu kes yüzden dikkat edelim diyorum. Dikkat edelim. Aman ha, gökyüzünün hiç şakası yok. Peki ben şuradan devam edip sana mikrofonu vereyim. Venüs Satürn karesi devam ederken, Venüs teknasyon dışıyken, Merkür'ün de bu böyle artık oradan oraya hoplaması zıplaması derken bilgi kirliliğini biraz büyütecek. Para politikaları ile ilgili, halkın alım gücü ile ilgili bir takım problemlerin yine devam ettiği, ekonomik baskıların ne yazık ki devam ettiği ve insanların birbirlerine çok duygusal mesafe koyduğu bir zaman dilimindeyiz. İnsanlar artık neyi anlayacaklar? Ben gene şöyle trik bir cümle vereyim. İnsanlar artık sevildiğini değil, kullanıldığını anlamaya başlayacaklar diyorum. Ve benim mikrofonu sana bırakıyorum. Özlü sözler ve ben. harikasınız. Yani aslında Jüpiter ve Venüs güzel bir konumda ve çok sevdikleri de yani iyicil de bir evdeler ama Venüs Hades'le kavuşumda ve dediğiniz gibi işte o Hades oradaki bu o çürümüşlükleri ortaya dökecek. Özellikle arkadaş çevresi, sosyal gruplar ya da bir dernek üyeliğiniz vardır, bir vakıf üyeliğiniz vardır. Buralardaki durumlarla alakalı o çürümüşlükler bir dökülecek. Dolayısıyla çevrede elenmesi gereken insanlar var ve özellikle de şimdi Venüs Yengeç'te, yani aile olarak görüyorsundur sen o kişiyi. Yani senin için gerçekten çok değerlidir. Bir aidiyet de hissediyorsundur ama işte o hiç beklemediğin yerden de o çürümüşlük, o böyle o maskeler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu dolunayla beraber aslında sosyal maskelerin de düştüğünü yine görüyor olacağız. Diğer taraftan en sonunda tabii kim gerçek dost, kim çıkarlar için yanınızda, bunu da görmüş olacaksınız. Yine aslında hepimiz iyiliğine hizmet eden bir noktaya geliyor. Diğer taraftan Merkür prometik olarak yani Güneş'ten sonra doğuyor. Yani aslında burada biz sözlerimize temkinli olursak, kararlarımızda sağlam adımlar atarsak güzel bir konuda bize destekliyor olacak burada. Özellikle otoriterli olan iletişimimizde, yine kariyerimizde burada destekleyen de bir Merkür var. E, Evet. Aynı zamanda Jüpiter'in yine ondan da hani 11. ev konusuna girmişken bahsedeyim konumu şöyle.
Yaralı insanlarla dayanışma, yine kolektif şifaya hizmet, toplumun görmezden geldiği insanlara destek olmak ya da derneklere, vakıflara sosyal yardımlarda bulunmak kısmı da çok kıymetli. Yine söylüyorum, her zaman olduğu gibi, yani bu zamana özgü bir şey değil. Bu her zaman çok önemli. Ama bu durumlarda bahsetmemiz gerekiyorsa evet, ekstra kıymetli. Bunu yapabiliriz. Bir de Venüsel Sirius hattında. Evet. Hayvanlara da özellikle, onu da o zaman altını çizelim. Lütfen. Evet, onu söylemeni bekledim. Lütfen. Çünkü Venüs Yenge Sirius hattında çalışırken şimdi biz hani Sirian günlerinde şey konuşuyoruz ya, hani evet havalar çok ısınır, ama aynı zamanda Sirius yani bizim için hani bir göksel fenomende kurt olarak da ilişkilendiriyoruz ya. Şimdi bir anda Venüs deklinasyon dışı ama diyor ki ya hala beni çalıştırabilirsiniz. Hala size son bir şansı veriyorum. Çünkü burada Sirius yıldızında olması bizim için çok önemli. Sirius'u bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Necm suresi 49. ayette geçen Şiran'ın da Rabbi şüphesiz ki odur dediğimiz bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Sirius aynı zamanda başarı da veren, şans veren, onur, ün, zenginlik potansiyeli veren bir sabit yıldızdır. Ben hatta Sirius'u haritamızdaki gezegenlere fısıldayan bir sembolizma olarak da adlandırılır. Lütfen yengeç koruma besleme ile ilgilidir. Etrafımızda eşinden ayrılmış, eşi vefat etmiş canım kadınlarımız olabilir. Dul kişiler olabilir. Yine işte böyle yaşlı teyzelerimiz olabilir. Yani böyle kadınlara özellikle birinci derecede yardım etmek çok önemli. Kediler, köpekler, sokak hayvanları, özellikle rica ediyorum kör hayvanlar. Onlara yardım edin ve inanılmaz derecede size müthiş bir bereket, şans getirecektir. Zaten kedinin sembolü de Venüs değil mi? Dolayısıyla hani burada olumsuz etkiyi dağıtabilecek gökyüzü yine bize bir kapı açıyor. Yeter ki isteyelim. O yüzden o Sirius temasını da ben böyle biraz değin istiyorum ya. O Siriusyen efekt bence çok güzel ya. Çok iyi ki hatırlattınız hocam. Çok teşekkür ederim. Benim Venüslerim de şu an burada çatışıyorlar biraz. Kusura bakmayın. Benimkiler de biraz sonra burada kavga edebilirler. Bende de 2 tane var biliyorsun. Bereketli, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum inşallah. Yani özellikle şimdi bir şeylerin maalesef fark edilmesi için hep bir böyle bir şer mi gerekiyor acaba hocam? Yani belki konuyu dağıtacağım ama şimdi bir hantavirüs deniyor, işte kemirgenler deniyor ve tekrar kediler canım kedilerimiz oldu. Yani böyle olmasın yani. Biz en başta bu kıymeti anlasak işte böyle, buraya gelmeyecek hiçbir şey, ama bizim maalesef Zülcelal ve Ekrem önce biraz Celal'i görmemiz gerekiyor herhalde. Ama böyle zamanlarda işte aslında gökyüzü bize fark etmemiz için fırsatlar tanıyor. Fark edebilenlerden olursak ne Amin. mutlu. İnşallah Allah olmayı nasip etsin. Amin. Şimdi global tarafta bize ne verecek? Hem de Venüs'ün yengeçte olması. Biliyorsun ki yengeç aslında bizim ülkemizin de yükseleni. Plüton'umuz da zaten öyle. Şimdi kadın liderleri, yani eskiden siyaset yapmış bazı kadın liderlerin yeniden kararları, politika sistemleri tekrar bir böyle ortaya çıkmasını görebiliriz. İngiltere'yi çok etkileyecek bir yeni ay olacak aynı zamanda. Kraliyet ailesiyle ilgili çok böyle sansasyonel, ilgi çekici durumlar, kayıplar veya benzeri süreçleri görebiliriz. Finans elitleriyle ilgili bir şey yine böyle duyulabilir. Büyük şirketlerle ilgili bankacılık sistemi ve lüks tüketim sektörü. Burası çok önemli. Yani şöyle çok lüks satış yapan firmalar, kişiler, bunların kara para aklama veyahut başka bir bağlantısı. Böyle işte 1 milyon 2 milyon takipçisi vardır. Bir anda sıfırdan büyümüştür. Bir anda onlarla ilgili bir şeyler olabilir. Büyük ünlü markalarla ilgili operasyonları görebiliriz. Çünkü bir tarafta Sirius ne diyor biliyor musun? Sana parlamayı verdim. İşte seni Nirvana'ya çıkardım. O biraz önce dediğim şey, şan, şöhret, ünü nasıl kullandın? Aldereban, Aldereban. O Aldereban'ı hiç tanımıyorsun o siz. Yani burada aşırı seni parlattıysam, sen de aşırılığa kaçtıysan, iyilik yapmadıysan, sadaka vermediysen, hak yediysen, adaletsizsen, bir gecede yükselen isimlerin
aynı hızda düştüğünü göreceğimiz yay dolunayına hoş geldiniz efendim diyorum. Ciddi bir dolunay. Bakalım Mevlam ne eylerse güzel eyler. Emlak piyasası gene ilgi çekici. Şöyle ben burada devletin yeni çıkaracağı bu hani konuşuluyordu zaten hani 1,29 mu 2,49 mu ne faiz oranı ile ilk evim kredisi. Bununla ilgili adımları beklerim ama emlak fiyatlarının da kredinin çıkmasıyla beraber bir anda tavan yaptığını görebiliriz. Fırsatçılık tabii ki. Ee, Evet. Aynen öyle. Bir de boğa yeni ayını geçireceğiz ya. Şimdi orada gıda fiyatları ile ilgili de zaten bir problem olacak tarımla ilgili. Yani böyle hassas çalışan bir Mayıs ayından geçiyoruz aslında. Dikkatli olmakta fayda var sevgili dostlar. Lütfen bol 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 sadaka verin. İnan ki çok faydasını ve katkısını göreceksiniz. Ben yine Antares hattından biraz global anlamda mesleki deformasyon biraz izninle bahsedeyim hemen. Dinliyoruz. Şimdi askeri alanlarla ilgili daha doğrusu global alanlarda şöyle mühimmat depoları yani hani biliyorsun her ülkenin mühimmat depoları oluyor. Yine bununla ilgili işte maalesef tabii ki astrolojik olasılık çalışmasıdır. Patlamalar, yangınlar, havai fişek depoları, hava araçları, füze sistemleri. Boğa yine neydi? Hep derslerde konuşuyorduk. Denizler ve ticaret yollarıydı, değil mi? Dolayısıyla burada işte deniz üstü krizleri çok görebiliriz. Ne yazık ki askeri kazalar, sabotaj, suikast gibi başlıkları tetikleyebilir ama bunu sadece ülkemiz için konuşmuyoruz. Yay dolunayı kolektif bir etki ve tüm dünya için konuşuyoruz. O yüzden de bunlar oluşabilir. Bir de liderlerin çok böyle fanatik eylemlerini göreceğiz. Çok siyasete girmeden şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ayağın teresidir biliyorsunuz ki. Doğrudan aslında kendisini çok güzel ve güçlü etkileyen bir dolunaydan bahsediyoruz. İnanılmaz kritik kararlar çıkacaktır, kritik açıklamalar ve hani ben bir daha Davos'a gelmem mevzusu gibi büyük çıkışları görebiliriz. Çünkü o Davos mevzusunda da yine biz yay burcunda bir şeyler yaşamıştık arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Sonuçta ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Ben genel bir yorum yapıyorum. Burada milliyetçi çıkışları çok görebiliriz çünkü fanatik eylemler çok olabilir. Yay teması üniversite öğrencileriyle ilgili eylemler, hassasiyetler, sokak hareketleri, sosyal medyada büyüyen öfke krizleri olabilir. Üniversite öğrencileri özellikle bu dönemde çok çok hareketli gibi duruyor. Biraz böyle canım anneler, üniversitede okuyan çocuklarınıza biraz sakin kalmalarını lütfen sürekli hani söyleyin, uyarın onları olur mu? Ben bir de bunu eklemek istedim sevgili Pembeciğim. Ağzına sağlık hocam. Mars Boğa'da dördüncü evde yani bir de onun pardon dokuzuncu evde böyle durur durur ciddi patlar gerçekten. O yüzden evet o gençlerin o ani büyük patlamalarını Allah korusun diyelim. Şiron da Koç da orada. Bir taraftan izninizle şunu da eklemek istiyorum. Bu yerleşimler aynı zamanda diğer taraftan şöyle de bir etki gösterebilir. E, Şimdi bu inançlarımızla ilgili alanda Mars Boğa ile birlikte bir işte savaşma enerjisi varken bir taraftan aman huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı Ali bozulmasın Rıza abi. algısı olabilir. Yani o düşüncede olabiliriz. Ama Şiron Koç bir taraftan orayı bir şey yapacak, hani kaşıyacak o hassasiyetleri. Dolayısıyla hani günün sonunda biz ne kadar bununla yüzleşirsek yine söylüyorum. Ya da evet tamam ben konfor alanından çıkıyorum. Çünkü bir de ay düğümlerinin apeksinde olan bir dolunay. Yani biz o konfor alanından çıkmak zorundayız artık bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ne kadar buna cesaret gösterirsek o kadar da kolaylıkla akacak bir zaman diliminden, bir akıştan bahsediyoruz aslında. Yani huzurun kaçmasını demeyeceğiz. Özellikle inandığımız ve bakış açımız vizyonumuza uygun olan yani bizim vizyonumuz, inancımız neyse onunla ilgili konularda ya da haksızlıklar karşısında özellikle çünkü 4'e 9. ev 4'e takdim ederse 9. ev orada konforumuzdan çıkacağız. Yani etik konularda, ahlaki konularda bir adaletsizlik görüyorsak bana dokunmayan bir yaşasın demeyeceğiz ama nasıl demeyeceğiz? Bunu da hani belli sınır içerisinde. Hocamın dediği gibi hani böyle yüksek şekillerde değil de daha kontrol bir biçimde. Yani o patlamayı, o boğanın hani o oturan boğanın enerjisi kırmızıyı göre nasıl
düşünün işte. O öyle olmaması gerekiyor. Kontrollü yani lütfen. Kesinlikle yani genel olarak aslında Mayıs ayı bize şunu anlatıyordu. Ben hatta 2026 için öyle bir şey yazdım X'te. 2026 bana göre yediğin hurmalar tık tık tık, yani hani artık döneceksiniz, bakacaksınız birkaç sene boyunca, özellikle o 2,5 yıllık Satürn balık döneminde ne yaptınız, oraya bir dönüp bakacaksınız aslında. Çünkü Satürn ve Neptün'ün şu anda Koç burcunda olması demek zaten kontrolsüz bir öfke demek. Sert bir çıkış demek. Ani ve dürtüsel davranmak demek. Zaten gökyüzündeki bütün hareketler normale dönse de bu iki arkadaşımız zaten Koç burcunda. Dolayısıyla birisi 14 yıl, diğeri 2,5 yıl kaldığı için çok burada hani yumuşatabileceğimiz bir enerji olmaz. Nasıl yumuşatabiliriz? Her zaman şunu söylüyorum. E, Kötülük görüyorsanız eğer, gerçekten haksızlık görüyorsanız eğer, sadece oturun ve izleyin önce. Gerçekten önce Allah'a bırakın, Allah'a sığının, benim vekilim Allah deyin öncelikle. Zaten sonrasını Allah da gökyüzünde, sistemde bir şekilde hallediyor. Bu dönemler ağzınızdan çıkanların sorumluluğu çok büyüktür. Biz sizi uyaralım. Sevgili Öner Döşer'in demesi gibi, benden söylemesi diyor ya sevgili Öner Döşer hocamız. Bizden söylemesi, siz ister kulağınıza küpe yaparsınız, ister dikkate almazsınız. Bu karar sizin nezdinizdedir. Çünkü zaten Satürn ve Neptün Koç demek, genç kuşakların, gençlerin, böyle cabbar nene hatun kadınların aslında devrenin başladığını, Anadolu misyonunun yükselişinin başladığını bize gösteriyor. Biz kadınlar çok daha güçleniyoruz aslında. Hani erkekler güçsüzleşiyor diye demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hani dünya zaten bir kırılma eşiğinde ve büyük bir değişimin eşiğinde. O yüzden kime taviz verdiğinize, kiminle iyi olduğunuza çok iyi bakın. Biraz önce dediğim gibi bu Mayıs bize şunu söyletecek. Ya beni hiç sevmemişler. Ben sadece kullanılmışım. Sadece çıkarları için beni kullanmışlar. Dedirtecek bir zaman dilimi. Çok şükür hocam ya. Öyle öyle elensin yani bir yandan da. Yani çok zor oluyor yaşarken ama günün sonunda iyi ki dediğimiz zaman da geliyor yani. Ama tabii ki yani içinden geçerken yani kimse için kolay olacak da diyemiyoruz. Ama günün sonunda her şeyin çok güzel olacağını, her şeyin en yüksek hayrımız olduğunu da biliyoruz yani. Yoksa hani güzel şeyler söylüyordunuz böyle oluyor da işte öyle bir şey yok. Tamamen bizim algılayış biçimimizle ilgili. Ama günün sonunda her şey bizim hayrımıza yani. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ya güzel şeyler zorluk yaşamadan gelmiyor ki zaten. Evet. Yani hani ben bilmiyorum, ben hiç görmedim. Ya hani 2026'ya girerken ben bir satrançlı paylaşım yapmıştım. Ve bir video çekmiştim. Şahmat ve içmat zamanı demiştim. Dolayısıyla o şahmat ve içmat dengesini çok böyle güzel deneyimlediğimiz bir zaman dilimi olacak. Şimdi Mayıs'ın bitmesine ortalama baktığımızda 21 gün kadar bir gün var. Bence 21 gün içinde her şeyi isterseniz başarabilirsiniz. Hata mı yaptınız? Özür dileyin. Kalp mi kırdınız? Özür dileyin. Bakın kimse sizi affetsin, siz af dileyin demiyorum. Çünkü affetmek Allah'a mahsustur. Ama şu burnunuzu bir yerden alın. Yani burnunuzu bir yere düşürün, daha doğrusu şöyle bir indirin. Gerekirse kalp kırdığınız insanlardan özür dileyin. Çünkü neden biliyor musun? Ben bunu neden söylüyorum? İnsanların da aynı zamanda gerçekten hani o dengeyi kurup belki o küslükleri gidermek için ideal bir zaman. Yani gittiğinizde, konuştuğunuzda muhakkak sizi anlayacaktır. Bir Yalnız bayram geliyor. evet ya, bayram Bayram da geliyor. Bence küsler barışsın, kalbi kırıklar barışsın. Biz 2026'nın başından sonuna kadar yaşayacağımız her şey, her temada hak, hukuk, adalet dengesini çalışacak. Yayları da sevelim. Ayşegül geldi gene yayları sevelim yazıyor. Biz seni seviyoruz çiçeğim zaten. Peki biraz daha globale bakalım mı sevgili Pembe? Böyle arşive kayıtlı olsun. Daha henüz Dolunay'a var. Tabii ki çok merak ediliyor. Bu benim alanım olduğu için ben cevaplayayım. Altta sorular geldi sen anlatırken. Şimdi biliyorsun seçim konuşmaları başladı ve herkes diyor ki of ne olacak?
olacak. Şimdi sevgili dostlar, biz adayları görmeden, partileri görmeden şu kazanacak, bu kazanacak gibi herhangi bir yorum yapamayız. Hak veriniz ki adayları görmek gerekiyor. Bu birinci konumuz. İkinci konumuz ise zaten bu dönem partiler içerisinde çok büyük değişiklikler göreceğiz. Yine tabii ki taraf değiştirenler, istifalar, parti değişimleri, o rozet değişimlerini yine görüyor olacağız aynı zamanda. Hatta tutuklu siyasilerin beraat etme gündemlerini de konuşabiliriz yay dolunayında. Burası da çok önemli olacak arkadaşlar. Bunu hatta daha önce de söylemiştim. Hani bir dipnot olsun. Onun dışında şu anda politika olarak konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Gurbetçilerimiz için İngiltere, Fransa, özellikle çok Suriye ve bizim hatta bir yaşayan öğrencimiz olduğu için İsrail'de söyleyeceğim. Bu 4 lokasyonu çok etkileyecek bir dolunay hattından geçiyoruz. Özellikle neler olabilir? Biliyorsun derslerde de çok o kişinin haritasını inceledik, ismini vermeyeyim. Zaten kendisi özellikle Koç terazi aksı tutulmalarındayken başlatmıştı bu maalesef soykırımı. Şimdi doğrudan artık saldıracak bir yeri olmadığı için hani bir Türkiye'ye atıfta bulunacaktır. Türkiye ile karşılıklı bazı böyle laf dalaşları olabilir. Fransa yıllardır konuşuyorum. Bir daha da artık konuşmayayım ama Macron ve bazı liderlerin gene belki bu Epstein dosyaları veya farklı içerikler veya farklı özel hayatlar, cinsel eğilimlerle ilgili gündemleri olabilir. Çünkü buradan baktığımızda o Venüs kareleri, işte Merkür, Neptün kareleri falan buralarda bir böyle cinsel eğilim muhabbetlerini, LGBT gibi durumları çıkartabilir arkadaşlar. O yüzden de buralarda hareketlilik olacaktır. Yine böyle Mayıs biraz Hıdrellez enerjisinin olduğu, aynı zamanda işte 19 Mayıs'ın olduğu, 29 Mayıs'ın olduğu ve Kurban Bayramı'nın olduğu bir zaman dilimi. O yüzden güzel kullanalım, fırsatları değerlendirelim derim yine de. İnşallah hocam. Yani bizim için biliyorsun 17 Mayıs astrolojik Hıdrellez. Dileyenler Evet. o tarihte soruyorlar mesela 17 Mayıs'ta mı yapalım? Evet, 17 Mayıs'ta yapacaksınız arkadaşlar. 17 Mayıs'ta yapıp 18'inde gömebilirsiniz ya da 16'sını artık gece 17'ye geçince de yapabilirsiniz. Hatta 21'i 22'si de normalde bu tasavvufi noktada hesaplamalar yapanlar var. Orayı da kullanabilirsiniz. Rabbim hepinizin dileklerini, dualarını kabul etsin. Zaten onun vakti zamanı Evet. yok bence. Evet Pembeciğim, peki ya en çok kimler etkilenecek diye sormayacağım. Burçları hazırlamadığını biliyorum ama tabii ki canım yaylar. Yani Canım yaylar. Bir bir siz etkileneceğiniz yani o söyleyeyim ama öyle de kötü değil yani. tabii ki. Yine dediğimiz gibi yani evet şimdi en fazla etkiyi değişkenler alıyor olacak. Dolayısıyla ikizler yine karşıdan gördüğü için etkilenecek. İşte balıklar, başaklar etkilenecek. Ama burada yine her şey bizim algımızda olduğu için orada sizin aslında bunu nasıl yönettiğinizle de alakalı bir süreç. Evet burada kişisel gezegenleriniz ya da yükseleniniz varsa bir tık daha fazla bu bahsedilen etkileri daha belki çarpıcı hissedebilirsiniz. Ama günün sonunda siz hepimizin de yine söylüyorum en yüksek hayrına olacak şekilde gerçekleşiyor. Evet. Kesinlikle yani burada muhakkak ki bilmeleri gerekiyor ki yaylar, ikizler bir kere bir etkilenecekler. Ama şeyi de unutmasınlar yani 9 derecede eğer haritanızda yay burcunda bir gezegeniniz varsa siz de o etkiyi alacaksınız. Dolayısıyla hani o haritasını bilenler için söylüyorum bu arada oraya bir dikkat etmeniz gerekir. Nedir bu? Ya size zarar veren, size hizmet etmeyen, sizi yoran, sizi bunaltan enerjilerden artık bir ayrışacaksınız. Kim sizin için kıymetli, kim sizin için kıymetsiz bunun bir elemesini yapacaksınız. Burası çünkü bir sıfırlama döngüsü aslında baktığımız zaman. Hatta mavi ay olarak da geçecek bu dolunay. Bir de 2028'de olacak bunun tekrarı. Yani böyle çünkü mavi dolunay dediğimiz bir dolunay bu yay dolunayı aslında. Ve böyle zirve noktasına 11.45 civarında çıkacak ve acayip bir etki olacak. Ve
Biz bir daha aynı dolunayı da 2028 yılında göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bir yaylar ikizler bir kapatsınlar kapatamadıkları defterleri. Bir şöyle bir enerjilerini temizlesinler. Ama onun dışındaki diğer burçlardan ziyade haritanızda 9 derecede yay burcunda gezegenleriniz varsa en çok etkiyi oradan alacaksınız. Diyelim ki dördüncü evinizde, dördüncü ev konularınız 4-10 aksiyle ilgili aydınlanması gereken konular aydınlanır. Neden? Dolunay aydınlatmakla ilgili. Mesela diyelim ki bir davanız vardır, yıllardır sürüyordur, siz de böyle gerçekten bıktırmıştır, onun sonucunu alırsınız. Ya da işte bir rahatsızlığınız vardır, sürekli tedaviye gidiyorsunuzdur, sonuç alamıyorsunuzdur. En son bir şeyde bir sonuç alırsınız, bir sonuç görebilirsiniz. Bir sınavınız vardır, sürekli giriyorsunuzdur. Özellikle 9. ev olduğu için hani biraz daha akademik kariyerle ilgili işte onunla ilgili sonuç alabilirsiniz. O yüzden de haritanızdaki bu gezegen yerleşimlerine göre baktırmakta fayda var. Tabii ki bireysel danışmanlık da alabilirsiniz. Sevgili Pembe de bireysel danışmanlık veriyor. Ondan da danışmanlık alabilirsiniz. Bizlerden de alabilirsiniz. Kalbiniz kime yatıyorsa bireysel harita danışmanlığı en güzel navigasyondur diyorum. Kesinlikle. Bu arada isminize şunu da eklemek istiyorum hocam. Yine takip etmek isterlerse burç yorumlarında da genel etkiler olarak bakın, asla yani kişisel harita yerleşimleri gibi spesifik bir öngörüden bahsetmiyoruz. Sadece genel gündemleriniz ne olabilir şeklinde Instagram sayfamda da paylaşıyor oluyorum. İsterseniz oradan da okuyabilirsiniz. Evet, Pembe'yi takip edin arkadaşlar lütfen. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Pembeciğim, var mı eklemek istediklerin? İzninizle şunu söylemek istiyorum hocam. Güneş Uranüs'te bir kavuşumdan çıkmış olacak ve ikizlerde uzun zaman sonra kavuşmuş olacaklar. Burada zihinsel olarak, zihniyet olarak, aslında bakış açısı olarak hepimiz çok farklı bir biz olacağız. Tabii bu bir kere de olacak bir süreç değil ama biz bu sürece girdik. Dolayısıyla da o uyanış ve o sarsılmayı yaşadık. Yani artık bakış açımız değişebilir, aidiyetlerimiz değişebilir, dediğimiz zihniyetler değişebilir. Ve o yüzden özellikle hani bu değişim içindeyken de biz hangi savaşın içindeyiz de kendimize sorarsak önemli cevaplar alacağızdır diye düşünüyorum. Ben de öyle. O zaman gazamız mübarek olsun efendim diyorum. Yay dolunayı her birimize güzellikler getirsin. Her birimize adaletli insanlar, sevgi dolu insanlar, kalbi güzel ve geniş insanlar getirsin. Tüm kötüler bizlerden uzak, Rabbimize yakın olsun. Şurada izleyen herkes ve sonradan izleyecek olan herkesedir bu duam. Her birimize bolluk bereket getirsin. Bence şu dönemlerde sağlık, bolluk, bereket hepimiz için çok çok kıymetli. Tekrardan ben her birinizin anneler gününü kutluyorum. Dinlediğiniz için de efendim bu özel günde, anneler günde bizi yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de katılan herkese, izleyen herkese vakit ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Tekrar anneler günlerini de kutlarım. Ben teşekkür ediyorum efendim. O zaman Çok görüşmek sevgiler. üzere.